Zamanın başlangıcında toprağın sesi yazılmamışken, insan henüz kendini tanımadan önce bir şehir yükseldi Mezopotamya'da. Uruk. Uruk, taş duvarlarıyla göğe uzanırdı. Sokaklarında hayat vardı. Pazarda bağıranlar, tapınaklarda dua edenler, ama onların üzerinde onların kaderini yazan biri vardı. Kral Gılgamış. Yarı tanrı, yarı insan. Savaşı bilen, bilgeliği unutan bir adam. Kudretliydi ama yalnızdı. Çünkü gücün gölgesinde dostluk barınmazdı ve halk korkuyordu ondan. Tanrılar bu dengesizliğe razı gelmedi. Gılgamış'a denk olacak biri yaratıldı. Doğanın içinden hayvanlarla büyüyen bir adam. Enkidu. İlk karşılaştıklarında biri şehirliydi, diğeri doğanın ta kendisi. Biri düzeni temsil ederdi, diğeri özgürlüğü. O büyük gün geldi. İki güç çarpıştı. Sarsıldı Uruk'un duvarları. Ama kazanan olmadı. Kavga bitti, bir dostluk başladı. İşte o günden sonra Gılgamış değişti. Artık sadece bir kral değil, bir kardeşti. Beraber yola çıktılar. Dev Humbaba'nın üzerine yürüdüler. Gök boğasına karşı savaştılar. Her zafer, her yara dostluklarını pekiştirdi. Ama hayat en derin derslerini mutlulukla değil, kayıpla ödetir. Bir gün tanrılar karar verdi. Bu ikiliden biri çok olmuştu. Enkidu hastalandı, yatağa düştü, çırpındı. Ve son nefesinde sadece şunu fısıldadı. Dostum, seninle yürüdüğüm yollar bana bir ömür yetti. O an Gılgamış yüreğinde bir şeyin kırıldığını hissetti. O ölümsüz sanmıştı kendini. Ama dostu gözlerinin önünde toprağa karışıyordu. İşte o anda başladı arayışı. Saraydan çıktı, tacını bıraktı. Kral değil, bir yolcu oldu. Ve fısıldadı evrene. Bana ölümsüzlüğü gösterin. Çünkü artık ölüm korkusu içimde hüküm sürdü. Uzaklara yürüdü. Dağlar, çöller, denizler aştı. Ve sonunda ulaştı. Tufandan kurtulan Utnapishtim'e. Ona sordu. Söyle bana, sonsuz yaşamın sırrı nedir? Yaşlı adam baktı ona. Gözleri derinde, sesi sakin. Gılgamış, senin aradığın yaşamın uzaması değil, senin aradığın anlam. Bir ömür ne kadar uzun olursa olsun, insan unutulursa yok olur. Ama adını yaşatacak bir iz bırakırsan, işte o zaman ölümsüz olursun. Gılgamış döndü Uruk'a. Artık bir kral değil, bir bilgeydi. Duvarları yeniden inşa etti ve ismini taşlara değil, insanların yüreğine kazıdı. Ve o gün ölüm hala vardı. Ama artık korku yoktu. Çünkü anlam bulan zaten ölümsüzdür. Her yeni gününüz bir önceki günden daha güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.